Bir düşün, Çin 1000 kat hızlı çip haberini duyurduktan sadece birkaç gün sonra Amerika sessizliğini bozdu. Masaya X-ray litografi diye bambaşka bir kod sürdü. Tesadüf mü gerçekten? Yoksa bu dijital satrançta hesaplanmış bir karşı hamle mi? Asıl soru şu: bu teknoloji sadece ASML'in EUV düzenini sarsmakla mı kalacak? Yoksa ışığın bile ötesine geçip fiziğin yazdığı kuralları yeniden mi yazacak? Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Şimdi gelin tabloyu birlikte çizelim. Bir yanda Çin'in 1000 kat hızlı dediği o analog hesaplama çipi var. Watt başına işi adeta uçuran, fiziği yeniden yorumlayan bir fikir. Diğer yanda ise Amerika'nın sessiz ama sert çıkışı. Substrate parçacık hızlandırıcılı X-ray litografi ile EUV'siz üretim dönemini başlatabileceğini söylüyor. İki farklı yol ama aynı hedef. Üstünlük artık hıza değil, zekaya ait. Çin cephesinde Pekin Üniversitesi tarafından ortaya çıkan analog matris hesap yani RRM tabanlı çapraz bar mimarileri dünyayı sarstı. 1000x throughput ve 1000x enerji verimi iddialarıyla hedefi basit ama zekice, klasik dijital GPU'nun en zayıf halkası olan bellek işlemci veri trafiğini hedeflemek. Sonuçta net, daha fazla saat hızı değil, watt başına daha akıllı iş. Yani aynı gücü kullanıp çok daha fazla işi yaptırmak. Çünkü artık mesele hız değil, enerjiyi ne kadar zekice kullandığın. Amerika cephesinde de sessiz ama derin bir hareketlilik var. Substrate adını taşıyan girişim, X-ray kaynaklı litografi ile EUV'ye alternatif bir yol açtığını açıkladı. Masaya da öyle sıradan iddialar değil, gerçekten büyük laflar koydu. 2 nanometre ötesi çözünürlük, onda bir üretim maliyeti ve tamamen kendi dökümhanesi. Bir bakıma Çin hesabı fizik yapsın diyerek analoğa yaslanırken Amerika deseni X-ray ile yazarım diyerek üretimin kalbine iniyor. Zamanlama rastlantı mı? Belki, ama teknoloji dünyasında bu kadar yakın tarihlerde patlayan iki büyük başlık genelde birbirini duyar. Belki doğrudan bir koordinasyon yoktur ama kesin bir rekabet sezgisi vardır. Çin'in analog çipi özellikle matris çarpımı gibi tekrarlayan görevlerde watt başına verimi arttırarak GPU'ların yüksek enerji tüketimini hedef aldı. Ardından Amerika üretim tarafında daha ucuz, daha küçük geometri mesajını verince tablo tamamlandı. İki ülke aynı satranç tahtasında farklı taşlarla oynuyor. Çin hesaplama katmanında analog fiziğe yükleniyor. Amerika üretim katmanında litografinin sınırlarını zorluyor. Biri veriyi daha akıllı taşımayı, diğeri maliyeti daha akıllı düşürmeyi öğreniyor. Şimdi masayı ortadan ikiye bölelim. Bir yanda ASML, diğer yanda High-NA EUV. EUV'nin kullandığı ışık 13,5 nanometre dalga boyunda. Ama çözünürlüğü belirleyen tek şey ışığın kısalığı değil. Burada asıl mesele ışığı lense nasıl odaklayabildiğin. Bilim insanları buna NA yani sayısal açıklık diyor. Bunu şöyle düşün. Bir el fenerini duvara tuttuğunda merceği daraltırsan ışık noktası küçülür. Ayrıntılar daha net görünür. Aynı prensip burada da geçerli. NA büyüdükçe makine ışığı daha keskin bir noktaya sıkıştırılabiliyor. Tıpkı kamera lensini en net odak noktasına getirmek gibi. ASML'in önceki sistemi NX'i bu odak gücünü 0,33 seviyesinde sunuyordu. Yeni nesil EX'i yani High-NA serisi ise 0,55'e çıktı. Bu küçük sayı farkı aslında dev bir sıçrama. Çünkü ışığı daha dar bir açıyla yüzeye düşürmek demek, çip üzerindeki desenlerin gözle bile fark edilmeyecek kadar ince hale gelmesi demek. Kısacası artık o devasa devre yolları neredeyse atom kalınlığına iniyor. Sonuç, aynı alana daha fazla işlemci elemanı sığdırabiliyorsun. Yani hız artıyor, enerji kaybı azalıyor, üretim maliyeti düşüyor. Hepsi tek bir optik değerin doğru hesaplanmasına bağlı. ASML High-NA sistemleriyle artık 8 nanometre civarındaki ayrıntıları tek bir ışık vuruşunda yani tek pozda gösterebildiğini söylüyor. Bu makineleri TSMC, Samsung ve Intel gibi dev üreticiler satın alıp kendi fabrikalarında kullanıyorlar. Mesela TSMC Tayvan'daki üretim hatlarında bu makinelerle 2 nanometre sınıfına inmeyi başardı bile. Yani ASML sahnenin arkasında ışığı kontrol ederken TSMC o ışıkla gerçek çipi işliyor. Belçika'daki IMEC ise bu sistemlerin doğrudan test laboratuvarı gibi. TSMC ve ASML gibi devler buraya yıllık üyelikle katılıyor. Çünkü burası teknolojinin deney sahası. Yani bir çip piyasaya çıkmadan önce
o çipi üretecek makinelerin ayarları, kullanılan malzemelerin tepkileri, ışığın yüzeye nasıl vurduğu gibi tüm detaylar burada test ediliyor. Bu arada iMac'in bu sistemdeki rolünü çok daha detaylı anlattım. Önceki videomu da izleyebilirsiniz. Orada bu merkezin nasıl çalıştığını, hangi şirketlere nasıl kapı açtığını adım adım açıklamıştım. Kısacası TSMC iMac'in sağladığı bu test altyapısını kullanarak High-NA dönemine adım atan ilk üreticilerden biri haline geldi. Yani sahnede 3 ayrı aktör var. ASML ışığı yöneten, TSMC o ışıkla çipi işleyen, iMac her ikisine de laboratuvar sahnesini sunan. Ve bu üçlü beraber hareket ettiğinde 2 nanometre çizgisi artık gelecek değil, şu an haline geliyor. Peki X-ray litografi bu tabloya nereden sızıyor? Substrate adlı yeni bir girişim klasik yöntemlerin aksine bambaşka bir yol seçti. Parçacık hızlandırıcılardan elde ettiği X-ray ışınlarını kullanarak koherent yumuşak X-ray adını verdiği özel bir ışık türü üretiyor. Amaç şu: ASML'in kullandığı yansıtmalı ayna sistemlerini tamamen devre dışı bırakmak ve ışığı doğrudan yüzeye yazdırmak. Laboratuvar testlerinde 12 nanometre kritik boyut ve 13 nanometre uçtan uça mesafe, yani tip to tip aralığı başarıyla gösterildi. Bu şu anlama geliyor: bu teknoloji 2 nanometre sınıfı çiplerin üretilmesi için gereken çözünürlük eşiğini ilk kez geçti. Yani teorik olarak bu sistem ASML'in EUV makinelerinin ulaştığı seviyeye dokunabiliyor. Üstelik optik zincir daha kısa olduğu için enerji kaybı ve bakım maliyeti de önemli ölçüde azalıyor. Ama en iddialı kısım şu: wafer maliyetini 2030'a kadar 100 bin dolardan 10 bin dolar altına çekmek. Yani hedef sadece daha keskin baskı değil, üretim maliyetini neredeyse %90 azaltmak. Ayrıca makine satmak yerine kendi fabrikalarımızda üretim yapacağız stratejisini açıkça dile getiriyorlar. Yatırım turları, ulusal laboratuvar destekleri ve hatta TSMC'ye alternatif Amerikan dökümhanesi hedefiyle bu girişim sadece teknolojik değil, jeopolitik bir mesaj da veriyor. Ama burada durup şunu sormak gerekiyor: bu iddialar tek başına yeterli mi? Hayır. Çünkü litografi sadece bir ışık kaynağından ibaret değil. O, kimya, optik ve mekanik mühendisliğinin kusursuz bir orkestrasyonudur. Rezist kimyası, maske teknolojisi, hizalama doğruluğu, titreşim ve ısı dengesi, optik zincir verimleri, wafer taşıma dinamiği. Hepsi sistemin birer ayağı ve en önemlisi verim. Yani o makineden çıkan çiplerin yüzde kaçı işe yarıyor? EUV'nin 30 yıllık serüveni tam da bu yüzden kıymetli. Sadece 13,5 nanometre ışık değil, aynı zamanda bu karmaşık sistemin birlikte çalışabildiğini kanıtlanmış olması. X-ray cephesi şimdilik gerçekten umut verici demolar gösteriyor ama önünde hala büyük bir mühendislik sınavı var. Çünkü mesele sadece daha kısa dalga boyu kullanmak değil, o ışığı kontrol edebilmek. Mesela kullanılan resist dediğimiz ışığa duyarlı kaplama şu an yeterince hassas değil. Bir diğer sorun çizgi kenarlarının pürüzlülüğü. Mühendis dilinde buna line edge roughness diyoruz. Yani mikroskobik ölçekte bile kenarlar tam düzgün olamıyor. Maske tasarımları hala deneme aşamasında. Pelikül, yani koruyucu katmanlar yüksek enerjili X-ray ışınlarına karşı yeterince dayanıklı değil. Ve hepsinin üstüne sistemin genel hizalama hassasiyeti, yani overlay, inanılmaz derecede kritik. Bir katman diğerine mikrometrenin milyonda biri kadar bile kayarsa tüm desen bozuluyor. Substrate bu zorlukları gizlemiyor. Aksine açık açık söylüyor: evet, önümüzde koca bir mühendislik paketi var ama adım adım çözüyoruz. Yani bu kez biz her şeyi yaptık havası değil, zoru seçtik ama gerçekçi ilerliyoruz yaklaşımı var. Bu da onlar diğerlerinden ayırıyor. Yani aslında hikaye şimdi başlıyor. ASML'in tekeli sarsılıyor mu sorusuna gelince, dürüst olmak gerekirse henüz değil. Ama ilk kez o duvarın bir köşesinde küçük bir çatlak belirdi. Çünkü liderlik sadece çözünürlükle ölçülmez. Bir çip fabrikasında asıl fark aynı anda on binlerce wafer'ı işleyebilmek. Her birinde %90'ın üstünde başarı oranına ulaşmak. Ve bunu maske teknolojisinden metrolojiye, yazılımından servise kadar eksiksiz bir zincirle yapmak demektir. Yani bu iş sadece ışığı küçültmek değil, o ışığı milyonlarca kez sorunsuz tekrarlayabilmektir. İşte ASML bu zinciri tek başına değil,
dev bir orkestrayla yürütüyor. Zeiss optikleriyle, TEL yani Tokyo elektron ekipmanlarıyla, Applied Materials kimya ve kaplama sistemleriyle ve hepsinin buluştuğu IMEC pilot hat laboratuvarlarıyla. Bu ekip bugün 2 nanometre ve altı hedefini sadece konuşmuyor, gerçekten üretiyor. Yani o dev aynaların atom kalınlığındaki desenleri tek pozda çizebildiği bir dönem başladı. Bu arada ABD içinde de boş durulmadı. X-Lite adında yeni bir ulusal program başlatıldı. Amaç EUV için gereken yüksek güçlü lazerleri Avrupa'dan almak yerine ülke içinde üretmek. Yani artık EUV kampı sadece Avrupa'nın değil Amerika'nın da sahiplendiği bir alan haline geliyor. Bir anlamda Hollanda, Almanya ve ABD arasında ışık birliği kuruluyor. Şimdi Çin'in 1000X çipiyle açtığı dosyaya geri dönelim. Oradaki kilit cümle aslında şu anlama geliyor. Her alanda 1000 kat hızlandık demiyorlar. Aynı doğruluk seviyesinde belirli işlerde watt başına çok daha fazla iş yapabiliyoruz diyorlar. Yani sihir hızda değil, verimlilikte. Fiziğin paralel doğasından faydalanarak doğru problemi doğru biçimde çözdüklerinde enerji başına iş kapasitesi katlanıyor. Özellikle analog bellek içi hesap, MIMO yani çoklu giriş çoklu çıkış, sinyal çözümleri ve doğrusal cebir temelli yapay zeka çekirdeklerinde bu etki belirginleşiyor. Ama hala çözülmesi gereken zorluklar var. ADC, DAC dediğimiz analog dijital arayüzlerde gürültü, kalibrasyon ve doğruluk dengelemesi kolay değil. Fakat işte ilginç olan tam burada. Yeni on the fly yani anlık düzeltme algoritmaları sayesinde bu bariyerler yavaş yavaş aşağı iniyor. Kısacası o 1000x manşeti fazla abartı değil ama yanlış hiç değil. Doğru bağlamda gerçek. Şimdi bunu Moore yasasına bağlayalım. Klasik tanım her 2 yılda bir 2 kat daha fazla transistör der. Ama artık fizik, ısı ve maliyet duvarı o kadar sertleşti ki bu tempo yavaşladı. Yeni dönemde çözüm 3 ayrı koldan geliyor. Birincisi litografi tarafında. Sayısal açıklık yani NA arttırılıyor. Bu EUV High-NA geçişiyle oldu. İkincisi çipin iç yapısı değişti. Eskiden transistörler yan yana dizilirdi. Şimdi üst üste istifleniyor. Yani devreler artık sadece geniş değil, katmanlı hale geliyor. Buna dikey istifleme deniyor. Nanosheet mimarisinden forksheet'e, oradan sifete geçiş bu evrimin adı. Basit düşün. Önceden şehir yatayda büyüyordu, şimdi gökdelen gibi dikey büyüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sızdırılabiliyor. İşte Moore yasasının yeni yüzü bu. Hız değil, hacim. Üçüncüsü compute memory yakınlığı. Eskiden işlemci ile bellek ayrı çiplerdi. Veri ikisi arasında gidip gelirdi. Bu gidiş geliş hem zaman hem enerji kaybıydı. Şimdi o iki beyin tek bir pakette, hatta aynı yonga katmanında birleşiyor. Yani artık işlem verinin uzağında değil tam üstünde gerçekleşiyor. Sonuç daha az gecikme, daha az enerji, daha yüksek tepki hızı. Çin'in iki boyut üstü bellek entegrasyonu tam olarak bu üçüncü yolu temsil ediyor. Amaç veriyi taşımak yerine hesabı verinin üzerine taşımak. Bu yüzden analog IMC hattı da aynı fikrin fiziksel karşılığı aslında. Yani elektronları komutla değil yakınlıkla konuşturmak. ABD cephesinde ise bambaşka bir strateji var. X-ray litografi ile aynı hedefe ama farklı bir ışık, farklı bir üretim modeliyle ulaşmaya çalışıyorlar. Yani biri hesabı taşıyor, diğeri ışığı değiştiriyor. Sonuçta tablo artık tek bir yol değil. Moore yasası bir çizgi olmaktan çıktı. Çok şeritli bir kavşağa dönüştü. Her şeritte farklı bir fizik kuralı ve farklı bir gelecek var. Peki X-ray 2 nanometrenin altına gerçekten inebilir mi? Kağıt üzerinde evet. Çünkü X-ray'in dalga boyu EUV'den bile daha kısa. Ama fark burada sadece ışığın boyunda değil. O ışığın maddeyle nasıl konuştuğunda. EUV yıllar boyunca aynalarla yönlendirilen yumuşak mor ötesi ışığı kullanarak çalıştı. X-ray ise aynı işi çok daha yüksek enerjili fotonlarla doğrudan malzemenin içine işleyerek yapıyor. Yani bir ışığı yansıtarak yüzeye çiziyor, diğeri o ışığı neredeyse bir oyma ucu gibi kullanıyor. Bu tamamen farklı bir fizik anlamına geliyor. Evet, rezist kimyası, faz kontrolü, hizalama yani overlay gibi detaylar hala önemli ama asıl mesele artık ışığın yolu değil, ışığın etkisi. EUV tarafında 20 yılda oturmuş bir süreç var. X-ray ise bu süreci baştan yazmaya çalışıyor. Kısacası daha kısa dalga boyu değil, ışığın doğrudan maddeyi şekillendirebilmesi. Ve işte bu yüzden X-ray litografi sadece yeni bir teknoloji değil,
belki de çip üretiminde tamamen yeni bir dilin başlangıcı olabilir. EUV cephesi yıllar içinde bir mühendislik sanatına dönüştü. Bugün o sistemdeki her ayna, her rezist katmanı, her hizalama adımı birbirine nanometrenin bile altında toleranslarla bağlı çalışıyor. X-ray tarafındaysa bu süreç henüz başlama çizgisinde. Ama fark şu, onların elinde artık geçmişin tüm dersleri var. Eğer X-ray mühendisleri parçacık hızlandırıcılı kaynakları laboratuvar boyutundan çıkarıp çip fabrikalarına sığdırabilir ve rezist optik mekanik üçlüsünü tek bir sistemde kararlı hale getirebilirlerse bu sadece teknik bir atılım olmaz. Tedarik zincirinin kurallarını da değiştirir. Çünkü o an EUV ile bugüne kadar tekelleşmiş olan ışık üretim düzeni ilk kez gerçek rekabet görecek. Ve o rekabet başladığında bu çağın en sessiz ama en derin devrimi yaşanacak. Bugünün tablosu basit ama derin. Potansiyel var ama yol uzun. ASML hala tekel konumunda çünkü 2 nanometre ve altındaki üretim hala EUV makinelerinden geçiyor. Ama X-ray hattı oyunun kurallarını değiştirebilecek ilk ciddi aday gibi görünüyor. Kısa vadede bu bir rekabet değil, bir yön değişimi. Çünkü mesele sadece çözünürlük değil, aynı anda üretim kapasitesi, verim, yazılım, servis ve tedarik zincirinin birlikte çalışabilmesi. Bunu başarabilen sistem sahayı domine eder. X-ray kampı bunu laboratuvardan fabrikaya taşıyabilirse ilk kez tek tedarikçi düzeni yerine çok merkezli bir üretim ekosistemi doğabilir. Yani sadece teknolojik değil, ekonomik bir dönüşüm olur bu. Çünkü çip artık yalnızca bir ürün değil, güç, veri ve strateji denkleminde bir silah. O yüzden hiçbir ülke bu yarışı izlemekle yetinmeyecek. Her biri kendi ışığını yakmaya çalışacak. Ve zamanlamanın güzelliği şu. Çin'in 1000x çipi hesabı fiziğe taşıyalım derken Amerika ışığı fiziğin sınırına taşıyalım diyor. İki taraf da aynı cümleyi farklı kelimelerle söylüyor. Fiziği daha akıllı kullan. İşte bu yüzden bugün gördüğümüz şey sadece iki ülkenin rekabeti değil, insan aklının kendi sınırlarını zorlama biçimi. Yani evet, ASML bugün tahta oturuyor. Ama ilk kez o tahtın gölgesinde ikinci bir ışık yanıyor. Ve tarih bize hep aynı şeyi gösterdi. Her imparatorluk bir gün kendi icadıyla sarsılır. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu anlatım sende bir ışık yaktıysa abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Yorumlara da şunu yaz. Sence geleceğin yönünü kim belirleyecek? Fiziği yeniden yazanlar mı yoksa onu en iyi kullananlar mı? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kal, merakla kal.